Bu önden fermuarlı çantanın yapımında arkadaşlar 7 farklı boyda kağıt kullanacağım. İlk kullandığım kağıdın ölçüsü arkadaşlar şu kısmı 2.50'ye, şurası 11 santim. Bu şekilde kağıdımı kesiyorum ve bantlıyorum. Bir tane örnek göstereceğim ve hızla çantanın yapımına geçeceğim. Şimdi bantlamayı gösteriyorum. Bunu bu şekilde kağıda bantladım. Böyle kesiyorum ve şu fazlalıkları içeriye alıyorum. Tek kanat yapıyorum arkadaşlar bu çantayı da. Önce şöyle ortadan boylamasına ortadan ikiye katlıyorum. Şöyle. Sonra bunu bu şekilde boylamasına ortadan ikiye katlıyorum. Açıyorum arayı. Yarıyı tekrar ortaya gelecek şekilde ikiye katlıyorum. Sonra diğer yarıyı böyle ortaya gelecek şekilde katlıyorum ve katladığım iki yanı birleştiriyorum. Katlama şeklim bu arkadaşlar. Daha önce size dediğim gibi hani mevcut olan kullanmadığım çantalarımı sökerek kağıtlarını kullanıyorum. Önce şu tabanı yapacağız. İki kağıdımı bu şekilde alıyorum arkadaşlar ve birbirinin içinden geçiyorum. Bakın şöyle orta bir yerlerden başlayacağım ki kenarları birleştirmem kolay olsun. Şuradan başladım. Bakın şöyle. Şimdi buradan böyle yukarıya çıkacağım. Bakın şöyle. Şimdi şu köşeyi yapacağım. Bakın arkadaşlar. Tam şu köşeyi yaptım. Şu köşeyi. Gördünüz mü? Şurayı yaptım. Şimdi şu ara açık. Şu ara açık. Buradan şöyle şuradan dışarıya çıkıyorum. Bu şekilde. Buradan şuradan aşağıya iniyorum. Bakın şurayı yaptım. Şöyle oldu. Şurasını yaptım. Şimdi buradan şöyle geçiyorum. Bakın gördüğünüz gibi iki kare iç içe oldu. Şimdi buradan arkadaşlar şu ara açık. Buradan şöyle dışarı çıkıyoruz. Biri alttan, biri üstten. Bu çantada arkadaşlar genelde fermuar olmayacak. Sadece önünde bir fermuar yapacağım. Şimdi buradan böyle aşağıya iniyorum. Şöyle aşağıya indim. Bakın. Gördünüz mü? Şimdi buradan böyle. Evet. Bu şekilde gidiyoruz.
Evet. Bu şekilde gidiyorum arkadaşlar. Aynen şurada olduğu gibi köşeye buradan geldim, şuradan geldim, şöyle köşe yaptım. Bakın şurası. Sonra bunu yaptım. Bunu. Sonra geleceğim. Böyle geleceğim. Buraya 1, 2, 3, 4, 5 tane tepe yaptıktan sonra yine iç içe geçmiş kareler yapacağım ve gelip burada birleştireceğim. Buradan geldim. Birinci köşeyi yaptım. Sonra ikinci köşeyi yaptım. Geldim. Diğer köşeyi yaptım. Buradan bir köşe yaptım. Ve şuraya kadar geldim. Şimdi burada böyle şu kenarı birleştirmem lazım. Bu kenarı birleştirebilmek için ne yapıyorum? Şu son katı taktığımın katını açıyorum. Bunun ikisini tutuyorum arkadaşlar ve şu aradan içeriye geçiriyorum. Bu şekilde içeriye geçirdim. Çekiyorum. Birini bu tarafa yatıracağım arkadaşlar. Diğerini bu tarafa yatıracağım. Bu tarafa yatırdığımı şuraya yerleştiriyorum. Sonra orayı taktıktan sonra arkadaşlar döndürüyorum. Bunu da şuraya, şu araya yerleştiriyorum. Şöyle yerleştiriyorum. Şu araya. Bu şekilde arkadaşlar kenarları birleştirmiş oldum. Şimdi bunları bir de şu iç kısımlarına kareler yapacağım. Kareyi yapmak için arkadaşlar şu katladığım kağıdın şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Birini alıyorum. Birini şöyle ortaya gelecek şekilde şunu şöyle ortadan ikiye katlıyorum. Bu şekilde. Açıyorum arayı. Diğer yarıyı alıyorum. Ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Sonra diğer yarıyı alıyorum. Ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Ve birleştiriyorum. Sonra diğerini alıyorum. Onu şu aradan şöyle içeriye geçiriyorum. Döndürüyorum. Bir döndüm. Bir daha döndüm. Ve şu fazlalığını kesiyorum. Ve arkadaşlar bunu şuraya yerleştiriyorum. Şöyle. Bakın. Bu araya şöyle yerleştirdim. Bunu da yerleştirdim. Ve bunlar böyle küçük kareler yapacağım içine arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane de kare yapacağım. Göbeğe tabanı yaptıktan sonra üst şeritleri bu şekilde yapıyorum. Dediğim gibi burada 7 farklı boyda kağıttan şeritler yapacağım. Bunların zaten hem fotoğraflarını çekip ölçüleriyle birlikte videonun içine koyacağım ve ona göre yaparsınız. Şimdi bu şeritler normalde gidiyor. Sadece fermuarı takacağım şerit farklı olacak. Fermuar takılacak olan sırayı yapacağım sadece. Diğer sıralar hep normal sıralar. Şu şekilde ben kağıtlarımı takıyorum. Zikzak olarak. Kağıtların sayısı, ölçüleri tek tek bunların hepsini videonun içinde paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar bakın 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi bundan sonra buradan itibaren kırmaya başlayacağım. Şu yeni taktığımdan itibaren kıracağım. Fermuar yerleştireceğimiz bölümü yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde şöyle
Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'den itibaren kırıyorum. Yani şunu kıracağım. Bunu kırmak için ne yapıyorum? Bir tane daha şuradan içeriye koyacağım. Şöyle. Arayı açıyorum. Kırıyorum. Şöyle kapatıyorum. Bu şekilde. Şöyle kırdım. Bakın. Şurada bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tepe var ve kırmaya başladım. Şimdi bundan sonra arkadaşlar 5 tane bu şekilde kıracağım. Şöyle bir tane daha taktım. Bir tane daha takalım. Bakın arkadaşlar şimdi şunu da kıracağım. Arayı açıyorum, kırıyorum ve kapatıyorum. Şimdi buraya düz fermuar dikeceğiz. Şöyle. Arkadaşlar dediğim gibi rahatsız olduğum için yeniden kağıt yapamıyorum. Kullanmadığım çantaları söküyorum ve o kağıtları kullanıyorum. Onun için hani kağıtlarımın çoğu yıpranmış vaziyette. Zaten satmadığım için de sorun olmuyor. Yapıyorum, size gösteriyorum ve sonra bu kağıtları yırtıp atıyorum. Sağlığım bir düzelse yeniden güzel kağıtlar kullanacağım da şu anda bu şekilde idare ediyorum. Bakın 3 oldu. Buradan 2 tane daha kıracağım. Bunu da kırıyorum. Şöyle. 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5 tane kırdım. Şimdi arkadaşlar artık bunu dümdüz takıp gideceğim. Evet arkadaşlar sonuna geldim. Bu şekilde. Evet, bak bu şekilde fermuar dikilecek bölüm böyle oluyor. Bunun üstüne denk gelen bölümde şu şekilde olacak arkadaşlar. Bu şekilde şu araya fermuarımızı dikeceğim. Bakın arkadaşlar şu birinci sıra, şu ikinci sırası, üçüncü sıra, dördüncü sıra, beşinci sıra, 6. sıra ve 7. sıra. Dediğim gibi 7 farklı boyda kağıtlardan yapacağız. Bunların tek tek resimlerini çekeceğim ve sizinle paylaşacağım. Şimdi önce şu şeritleri çember haline getirmemiz lazım. Onun için şu önce en son taktığım kağıdın katını açıyorum. İkisini bir yakalayıp şu aradan içeriye geçiriyorum. Şurada. Bu şekilde geçirdim. Şöyle
Birini bu tarafa yatırıyorum. Diğerini bu tarafa yatırıyorum. Bu tarafa yatırdığımı arkadaşlar şu araya yerleştiriyorum. Şöyle diğerini de şuraya yerleştiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar bütün şeritlerimin hepsini bu şekilde çember haline getireceğim. Yani şunların hepsini çember haline getireceğim. Önce tabanı dikerek işe başlıyoruz. Önce şu aralar dikilecek. Ama onlardan önce şunları, bu minik kareleri bunların içine böyle dikmem lazım. İpimi, iğnemi buradan geçiriyorum. Bu şekilde arasından geçiyorum. Ve bu düğümü arkadaşlar içeriye saklıyorum. İçeriye saklayalım. Evet. Evet. Önce şu araları kapatmamız lazım. Buradan giriyorum. Buradan geri dönüyorum. Sonra buradan giriyorum. Bu arada geri çıkıyorum. Bakın arkadaşlar, aralar dikildi. Şimdi bunu dikeceğim. Bu şekilde. Bu 5 tane kareyi arkadaşlar buralara dikeceğiz. Ve daha sonra çemberleri bunların üzerine tek tek monte edeceğiz. Fermuarı ayrıca ben size dikeceğim. Bir videoda göstereceğim. Çünkü bunun fermuarı da biraz farklı dikilecek. Cepli fermuar yapacağız buna da. Ve o cebi arkadaşlar çantaya tutturacağız. Çantada fermuar olmayacak. Sadece önünde bir fermuarlı küçük bir gözümüz olacak. Evet. Bu şekilde bakın, biri dikildi. Bu şekilde arkadaşlar bütün bu kareleri buraya böyle dikeceğiz. Bu şekilde hepsini şöyle dikeceğim. Arkadaşlar bakın, tabanı diktim. Şimdi üst parçaları tabana tutturmaya başlıyorum. Bu şekilde tutuyorum. İpim burada. Buradan böyle geliyorum. Kenarları dikerken arkadaşlar herhangi bir kırma işlemi ne tabanda ne de şeritlerde yapmayacağız. Buraya şöyle iki kere dönelim buradan. Baş kısmını sıkı tutturalım. Bu şekilde. Şöyle dikeceğiz.
katın hepsini arkadaşlar 7 katı bunun üstüne hiçbir işlem yapmadan direkt dikiyoruz. Sonra fermuarını ayrıca bir dikeceğim. Cepli bir fermuar dikeceğim ve o cepli fermuarı arkadaşlar bu çantanın yuvasına yerleştireceğiz. Şurada bir tur atayım. Köşeler çünkü sağlam olsun. Burayı böyle dönüyorum. Bu şekilde buradan giriyorum. Arkadaşlar kağıtlarım bayağı yıpranmış vaziyette. Ama dediğim gibi ben görsel amaçlı çalışmıyorum. Bilgi vermek için çalışıyorum. Gerçi kağıtlarım çok yıpranmış ama sağlam düzelene kadar bu şekilde eski parçaladığım çantalarından çıkan kağıtları kullanıyorum. Çünkü yapamıyorum arkadaşlar eskisi gibi. Zaten bilgi amaçlı. Videolarım benim. Görsel amaçlı değil. Bu şekilde arkadaşlar şöyle burayı da döneceğim. Böyle bütün katları dikeceğiz. Bu dönme yerlerini 2 kere dönelim. Tutsun. Şöyle. Böyle gidiyoruz artık. Evet. Bu şekilde arkadaşlar komple dikeceğiz. Arkadaşlar bakın. Önden fermuarlı çantayı diktim. Şöyle 2 sıra şuraya beyaz, 2 sıra karikatür dergilerinden parça koydum. 2 sıra yine şuraya şu şekilde beyaz, şu ağız kısmına da karikatür dergilerinden bir parça koydum. Çantam astarlı olmadığı için buraya takacağım fermuarın arkadaşlar cepli olması lazım. O cepli fermuar içinde arkadaşlar şu şekilde çantamın içine uyacak boyutta 15'e 17 ölçülerinde 2 tane böyle kumaş kestim. Şimdi fermuarım burada arkadaşlar. Bu fermuara makine dikişini ben size gösteremeyeceğim. Onun yerine ne şekilde yapacağımı size anlatacağım. Şu şekilde arkadaşlar bunu şu uç kısımlardan, çünkü kumaşın gözükmesini ben dışarıdan istemiyorum. Kumaş içeride kalsın. Şu şekilde iğneliyorum ve buralardan makine çekeceğim. Bu şekilde temiz dikişli arkadaşlar cepli bir fermuarımız olacak ve bunu çantanın şu ara kısmına dikeceğim. Diğerini de arkadaşlar bu şekilde yine aynı şekilde şöyle alacağım. Şöyle yapacağız. Bakın. Şöyle yapacağız. Ve bunu çektiğim zaman şu kısmından şöyle dikeceğim. İz bıraktım arkadaşlar şurada. Arkadaşlar bakın.
Şimdi bu kısmını bu şekilde iğneledim. Diğer tarafını da böyle tersten iğneledim. Yani bir buradan böyle dikiş çekeceğiz. Bunu böyle yatıracağım. Sonra bunu da direkt buradan böyle dikiş çekeceğim. Sonra yan taraflarını birleştireceğim. Bunların resimlerini de çektim arkadaşlar. O resimleri de videonun içinde paylaşacağım. Arkadaşlar bakın. Makine dikişimi çektim. Şimdi bunu temiz dikiş yapacağım. Şu şekilde tutacağım. Çünkü bu şöyle girecek. Şu şekilde dikeceğim bunun içine bunu. Bu şekilde dikeceğim için kumaş gözükmeyecek ve içeride cep kalacak. Şimdi arkadaşlar bunu bu şekilde tutacağım. Şu şekilde bunu temiz dikiş dikeceğim arkadaşlar. Temiz dikiş dediğimde şöyle olacak. Bu şekilde. Şöyle. Burası da böyle kalacak. Böyle kalacak. Şimdi arkadaşlar bunun yüksekliği aşağı yukarı kaç santim? 10 santim yeter. Şuradan itibaren şu fermuarın şu kısmından itibaren arkadaşlar şuraya kadar dikmem gerekiyor. Şöyle biraz da temiz dikiş olacak. Demek ki şuradan itibaren şöyle dikeceğim. Şöyle dikeceğim. Şöyle ve şöyle. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle dikeceğim ve şöyle. Şuradan çektim, buradan çektim ve buradan çektim makineyi. Şu uç kısımlarını çekemedim. Çünkü buralar fermuar olduğu için makinemin iğnesini kırdı. Bakın arkadaşlar şu şekilde. Şöyle cep yaptım. Bunu temiz dikiş haline getireceğim. Şimdi şu kısımları arkadaşlar elle dikeceğim. Önce şuraları bir kesmem lazım. Temiz dikiş çekeceğim çünkü. Şöyle. Şuraya kadar kesmiyorum arkadaşlar. Diktikten sonra keseceğim. Elimle dikeceğim orayı çünkü. Çünkü orada fermuarı çıkar, bir daha takamam. Bu şekilde bakın. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Bakın diktim. Şu kısımları elimle diktim. Çünkü benim makinem eski olduğu için bu fermuarı dikemedi. Şimdi bunu temiz dikiş yapacağız. Temiz dikiş yapmak için şöyle bunu tersini döndürüyorum. Tekrar bu şekilde. Şöyle döndürüyorum arkadaşlar. Şimdi bu kısımlar içeride kalacak. Şu uç kısmını şöyle itelim. Şöyle. Şu kısmı da şöyle itelim. Şimdi arkadaşlar şu bölgeyi de şöyle çekiyoruz. Burayı da böyle çekiyoruz. Bakın. Şimdi fermuarı şöyle çektiğim zaman bu kapanır. Görüyor musunuz? Tam kapatmıyorum çünkü açmam lazım bunu tekrar. Şu şekilde bakın. Şu kısımları şöyle makine çekeceğim bu kısımlarda tekrar. Ki o şeyin dikiş iplikleri çantanın içinde gözükmesin.
Bu şekilde ince bir dikiş çekeceğiz buraya. Şu uç kısımları arkadaşlar mecburen elimle dikeceğim. Dediğim gibi makinem eski olduğu için o fermuarı falan dikerken iğnemi kırıyor. Bakın şu kısımları şöyle evet, eğer çantaya astar yapacak olursanız astarın ön kısmında böyle bir açıklık yaparsınız. Oraya da fermuarınızı yerleştirirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın iğneledim. Şu kısımları elimle dikeceğim. Şu uç kısımları. Şimdi şu şekilde şöyle ve şöyle buna şu vaziyette şöyle makine dikişi çekeceğim ve döndüreceğim. Bu şekilde makineyi çektim. Şu kısımları dikiş makinesiyle çektim. Şu kısımları da dediğim gibi dikiş makinem eski olduğu için elimle çektim. Ve şimdi bunu temiz dikiş yaptığım için döndürüyorum. Fermuarlı cebimi diktim. Şimdi bunu çantamın şu kısmına yerleştireceğim. Önce şunun ağzını açıyorum. Kumaş gözükmeden dikeceğim arkadaşlar. Bu şekilde elimi sokup içeriye şuradan yakalıyorum. Birazcık zor olacak ama dikeceğiz. Şimdi ipim burada. Şu uçtan arkadaşlar şuradan şurada şöyle giriyorum arkadaşlar. Burası tuttu bakın. Şu kısım tuttu. Gördünüz mü? Bunu böyle çekiyorum. Hani kumaşın gözükmesini istemiyorum. İsterseniz kumaşı gösterebilirsiniz de. Ama ben göstermek istemiyorum. Şöyle küçücük bir çentik ile tutturuyorum buraya. Bakın. Ve şuradan şöyle tekrar dikiyorum. Bu tarafa dönüyorum. Şöyle tekrar buraya giriyorum. Şöyle küçük bir çentik atıyorum. Arkadaşlar eğer çantayı siz astarlı yaparsanız astarın bu kısmında böyle bir açıklık bırakırsınız. Buraya bir fermuar dikersiniz. O şekilde de olur. Bu şekilde. Şimdi şöyle çekeceğim fermuarımı. Yine şu alttaki bölümden bu tarafa geçeceğim. Buraya gireceğim. Buradan böyle bir çentikle fermuara giriyorum. Sonra buradan tekrar üstten bu tarafa geçiyorum. Tekrar bir çentikle buraya giriyorum. Ve tekrar bu tarafa geçiyorum. Böyle. Ve buraya tekrar bir çentik atıyorum. Evet. Bu şekilde arkadaşlar şöyle fermuarı buraya böyle komple dikeceğiz. Evet arkadaşlar bakın fermuarımı diktim.
Şöyle açıldığı zaman gördüğünüz gibi burada şöyle bir cep oluyor. Çantanın içi bu. Yani şurada şöyle fermuarlı gözümüz asılı vaziyette duruyor. Evet. Şimdi bu çantanın şu kısımlarını arkadaşlar böyle askı yeri yaptım. Ve zincirle bir sap oluşturdum. Şu kısmına da arkadaşlar herhangi bir işlem yapmadım. İsterseniz siz buraya mıknatıslı kilit de yapabilirsiniz. Ya da çıt çıt da yapabilirsiniz. Artık o sizin keyfinize kalmış bir şey. Evet arkadaşlar. Önden fermuarlı çantanın yapımı burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.